Ondan daha fazla kime geçebilir ki? Beni en yakın tanıyan, en iyi bilen o. Sanırım onu bazen çok zorluyorum ama o da beni zorluyor karşılıklı. Sizi çok seven insanlar olduğunu söylediniz. Onlara aynı şekilde niye davranmıyorsunuz? Ya da filtre ediyorsunuz belki davranışlarınızı. Siz psikolog musunuz acaba? Beni çok seven insanlarla bilmem ki, belki eşimle bir derdim vardır. Neden olmasın? Yani dostlarıma yapmıyorum da eşime yapıyorum. Eşime nazım geçiyor. İsterseniz daha fazla kurcalamayalım. Bir özel bir anda konuşuruz. Psikolog hanım. Gelecek hedefleriniz nelerdir? Ben bir bulaşa geldim. Teşekkür ederim bu soruya. Bir ilişki uygulamam lazım. Gelecek hedefim mutlu olmak sanırım. Sevdiklerimle beraber ve mutlu olmak. İşimde mutlu, çalışan, paramı kazanan, kızımı büyütüyor olmak, huzurlu olmak. Ama hani benim hayatta hiçbir zaman somut hedeflerim olmadı. Yani 30 yaşına geldiğimde işte müdür olmalıyım. 35'e geldiğimde evimi almalıyım. 40'a geldiğimde 2 tane spor arabam olmalı. Ki çok istediğim, çok sevdiğim şeyler olmasına rağmen. Bunlar hiçbir zaman hayattaki hedeflerim olmadı. Benim hayattaki hedefim sanırım gerçekten mutlu ve huzurlu olmak. Hayatın tadını çıkarmak, her zaman çıkarabiliyor olmak. Kendime kattığım değerlerle olgunlaşıyor olmak hayattaki hedefim belki de. Onun dışında yani benim için somut şeyler çok çok önemli değil. Sonuçta dünya, hayat bir yolculuk yani. Günün birinde bırakıp gideceğiz. Bırakıp giderken hani ardımda öteki tarafa götüremeyeceğim evler, arabalar değil de ruhumla götüreceğim tecrübeler, mutluluklar, deneyimler benim için daha önemli sanırım. Hedefim bu. Peki geride bırakmak istediğiniz ne var? Arkanızda bırakmak istediğiniz, nasıl anılmak istersiniz? Ha, soru bu şekilde mi? Pişmanlık olarak değil yani. Nasıl anılmak ister? Soruyu yanlış anladım. Nasıl anılmak isterim? Valla iyiydi rahmetli. Ağzı biraz bozuktu ama iyi içerdi. Nasıl anılmak isteyeyim yani? İyi, dürüst biri olarak anılmak isterim. Hayatını doya doya yaşadı diye yorumlar yapsınlar isterim. Ondan sonra mutlu yaşadı desinler isterim. Bunları isterim yani. Başka ne isteyeyim? Başka bir şey istemem. Hayat amacınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Burada olmanızın Onu keşfetmek üzereyim galiba. O konulara girdim. Derin konular, spiritüel konular. Hayat amacım şöyle ya. Yani bir şekilde evet, tecrübe edinmek ve deneyimlemek için geldiğimi düşünüyorum. Hayat amacım da sanırım hayat amacım bir şeyler üretmek. Herkesin olduğu gibi evet. Üretmek, yaratmak ama öyle bir şeyler üretmek ki hani insanlarla da paylaşabiliyor olmak bu üretkenliği. İnsanlara da sunabiliyor olmak sanırım. Bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. En azından yazmaya başladım. Yazdıklarımı, duygularımı, düşüncelerimi, uydurduğum hayalimdeki hikayelerimi bitirdiğim zaman insanlarla paylaşmak sanırım çok hoşuma gidecek. Bunun gibi şeyler yapmak. Hayat amacım yardım etmek. Çünkü yardım etmeyi seviyorum. Çok manevi olarak tatmin ediyor beni. Hem insanlara hem hayvanlara, yani ihtiyaç duyan her canlıya yardım etmek benim için çok önemli. Bunlar. yazmanızın nedeni bu mudur? İnsanlara bir şey anlatmak, bir mesaj vermek, geride bir mesaj bırakmak. Aslında tam olarak insanlara mesaj vermek için değil yazmak. İçimden çıkarmak için. Yani içimde çünkü bir şeyler oluşuyor, bir şeyler düşünüyorum, bir şeyler hayal ediyorum ve onu ortaya dökmek, onu oluşturmak, onu bir şekilde hani gözle görülür yapmak, herkesin ulaşabileceği şekilde yapmak. Yoksa okuyan beğenir, okuyan mesaj alır, mesaj almaz.
derdim mesaj iletmek değil. Sadece benden çıkması, benden çıkıp bir şeyin oluşması. Bu yani. Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem. Ferrari'sini satan bilge. Ya hayat felsefem. Hayat felsefeniz nedir acaba? Hayat felsefem. Hayat felsefem. Mutlu olmak. Mutlu olmak hayat felsefem. Sevdiklerimle beraber. Hep sevdiklerim diyorum çünkü benim için çok önemli gerçekten. Hayatımdaki ilişkiler. Sevdiklerimle beraber mutlu olmak, huzurlu olmak, sağlıklı olmak. Bunun için elimden geldiğince uygun ortamları oluşturmaya çalışıyorum. Hayat felsefem mutlu olmak. Kendinizi nasıl tanımlarsınız? Ben nasıl bir insanım? Ben insan mıyım? Ben çok duygusal bir insanım. Hatta fazla duygusalım, bu özelliğimi çok sevmem ama çok kolay gözüm dolabilir. Çok kolay etkilenirim. Etrafımdan çok çabuk etkilenirim. Bu da beni yeri geldiğinde negatif de etkileyebilir. O anki motivasyonumu düşürür. Bazen de tavan yapar motivasyonum. Tam tersi de etkileyebilir. Samimi bir insanım. İçimden geldiği gibi davranırım. Rol yapamam. Eğer birisini seviyorsam seviyorumdur. Onu sevmiyorsam da sevmem yani. Sevemem. Isınamam. Yalan söyleyemem. Yalan söyleme konusunda çok başarılı değilim. Dürüstümdür. Komik olduğumu düşünürüm genelde. Kendimi de güldürürüm. Etrafımı da güldürürüm. Hırslıyımdır da sanırım eskiden daha mı hırslıydım ya da yaşadığım ana ya da hissettiğim şeye göre değişiyor belki hırsım. Hırslıyımdır. Bunlar sanırım beni ben yapan özellikler. Ha, cesurluğu söylemedim. Cesur muyumdur? Bazen cesurum, bazen değilim sanırım. Değişiyor. Her zaman değil. Her zaman değil. Çocukluk hayaliniz var mıydı? Başarabildiniz mi? Yoksa isteyip de başaramadığınız herhangi bir şey oldu mu? Çocukluk hayalim şöyle, daha gençlik yıllarımda farklı hayallerim vardı. Özellikle otomobillerle ilgili makine mühendisliği okumak istiyordum ya da otomobille ilgili bir mühendislik. Ama otomobille ilgili bir mühendislik o zaman benim gençlik yıllarımda sadece İngiltere'de vardı. Oraya da gidip okuma imkanım olmadı. Ama otomobil mühendisliği okumayı çok isterdim. Daha sonra geldi Türkiye'ye, yanlış hatırlamıyorsam İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geldi. Ama artık üniversiteye girmiştim, okuyordum. Tekrar yeni baştan başlamayı da göze alamadım o iş için. Ve o hayalimi bir kenara bıraktım. Yoluma devam ettim iktisat okuyarak. Pişman oldunuz mu bundan peki? İktisat okumaktan yoksa? Yok, pişman olmadım yani. Pişmanlıklar yaşıyordum ama artık pişmanlıklara farklı bakıyorum yani. Pişman olmak değil de bazen çok istediğim şeylerin olmamasının da öyle olması gerektiğine inandım. Bu da beni pişmanmışım gibi düşündürmüyor açıkçası. Pişman değilim. Okuduğunuz bölümü seviyordunuz yani. Severek okudum tabii, sevdim, okurken de sevdim. Çok bilinçli değildim o zaman o bölümü seçerken. Belki bu Türkiye'deki eğitim sistemiyle alakalı bir şey. Çok seni serbest bırakmıyor ya da çok ideallerine koşamıyorsun Türkiye'de okurken. Ya da koşabilen az insan var, ben koşamadım belki de. Ama eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorum, genel olarak eğitim sistemiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Niye koşulamıyor hayalleri?
Türkiye'de? Yani insanların ideallerinin peşinden koşabileceği ortam yok Türkiye'de. Herkes daha sınırlı, herkes bir şekilde okuyup hani iş hayatına atılıyor, para kazanmak zorunda. Ne bileyim hayallerinle okul bittikten sonra karşılaştığın ortamlar çok başka oluyor. İşin içine çok farklı şeyler giriyor. Çok istedim otomobil sektöründe çalışmayı, çok firmaya başvurdum. Ama daha 24 saat geçmeden red cevabı aldığım o kadar çok yer oldu ki görüşmelerde hani çok sevdiğimi, bu sektörde çok çalışmayı istediğimi çok açık bir şekilde dile getiriyordum. Yani işe alınmak için bundan daha büyük bir sebep olamaz bence. O sektör için can atan biri var karşında ama o şirkette çalışan bir müdürün tanıdık olması yeterli oluyor önüne geçmek için. Yani Türkiye'de birçok sektörde bu iş böyle. O yüzden insan zamanla hayal kırıklıkları yaşıyor, beklediğini bulamıyor ve ideallerini bir kenara itip o anki koşulları idealleştirebiliyor hayatında. Onlardan keyif almaya bakıyor. Yani bunun için kendi işinizi yapma gereği duydunuz. Evet, Şu anda yaptığınız işe karar verdiniz. karar verdim. Evet, kendi işimin başına geçtim. Kendi işimi yarattım. Onunla ilgili çalışıyorum. Çünkü özel sektör beni bu anlamda memnun etmedi, hayallerime kavuşturmadı. Geçmişe döndüğünüz zaman sizi en çok hangi olay korkuttu? Geçmişe döndüğümde sanırım 95 ya da 96 senesiydi. O zaman daha çocuktum. Annem ciddi bir ameliyat geçirdi, ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Göğüs kanseriydi. Çok erken teşhisti ve bana o zaman ailede böyle ekstra bir hareketlilik var, benden gizli tutuluyor bir şeyler oluyor anneme ve ben tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama annemde bir hastalık çıktı ve bir hafta içinde ameliyat olması lazım. Ameliyata girdi. Yaklaşık 4-5 saat süren bir ameliyattı. Ve bu ameliyat sırasında çok korkmuştum annemi kaybetmekten. Daha çok küçüktüm çünkü ona çok ihtiyacım vardı. Geri kalan ömrümde onun yanında olamayacağından çok korkmuştum. Ama Allah'a şükür ameliyatı güzel geçti. Tamamen kurtuldu o hastalıktan. Tabii bu bir göğsünün alınmasına sebep oldu. Ama bizimle kaldı ve beraber sağlıkla ömrümüze devam ediyoruz ama geçmişte o olaydan çok korkmuştum. Annemin ameliyatı. Ameliyattan sonra öğrenmiştim onun kanser olduğunu. Atlatır mı, atlatamaz mı? Tabii o zaman çocuktum. Neler hissedebileceğini bir kadın olarak tam olarak bilemiyordum. Şimdi kendimi onun yerine koyuyorum bazen. Genç bir yaşta onun için de göğsünü kaybetmesi. Ama çok güzel üstesinden geldi. Çok güçlü olduğunu şimdi anlıyorum annemin. Ve çok mutluyum. Hala beraberiz. Umarım uzun yıllar daha beraber oluruz. Olayı ailece nasıl deneyimlediniz? Ailece nasıl deneyimledik? O olayda hiç unutmadığım bir şeydir. Annem ameliyattan çıktıktan sonra babam anneme baktı. Annem yani hayatta ama tabii ameliyat sonrası baygın yatıyor. Geldi bana böyle sımsıkı sarıldı. O an çok duygulandım. Hem babamın bana öyle sarılması. Çünkü hani baba kavramı benim için çok böyle güçlü, kuvvetli ama o an babam bir çocuk gibi sarılmış böyle benden güç alarak, benim varlığımdan güç alarak destek almaya çalışıyor. O çok etkilemişti beni. Ama sonra ailecek çok güzel toparladık. Dayımlar yanımızdaydı. Hep destek oldular bize. O zaman arkadaşlarımla paylaşmamıştım bu olayı. Kendi içimizde yaşamıştık. Niye paylaşmadığımı da bilmiyorum ama sonra çok güzel toparladık. Kuvvetli bir şekilde birbirimize sarıldık. Anneme moral vererek o günleri geride bıraktık. Okul yaşamınızı etkiledi mi bu olay? Okul yaşamamı etkilemedi çünkü annemin ameliyatı tam
okulun yaz tatiline girdiği döneme denk geldi.